Herkese tekrardan merhaba. Bugün sizinle bir yazılım üzerine değil de daha çok bir uygulama üzerinde konuşacağız. Biliyoruz ki canlılar için mayoz bölünme elzem bir durumdur ve bunların aşamasındaki homolog kromozomların ayrılması veyahut kardeş kromatitlerin ayrılması ayrı bir önemlidir. Peki ya bunlar ayrılmasaydı neler olurdu? Gelin hep birlikte bunları inceleyelim. Bugünkü videomuzda yardımcım olarak bilgisayarım yer almayacak ama önemli bu konuyu anlatırken kullanacağımız oyun hamurları ile birlikte olacağız. Neden önemli? Çünkü 3 boyutlu düşünmek gerekiyor. Bazen özellikle lisans öğrencilerine anlatırken bunları renklendirerek oyun hamurlarıyla anlatmak çok daha akılda kalıcı bir etki yaratıyor. Diğer bir konuysa bir sonraki videomuzda translokasyonlu bir kromozomda mayoz bölünmeye gideceğiz. İşte o zaman işler birazcık daha karıştığı için oyun hamurlarıyla en ideal şekilde anlatabiliriz. Şimdi biliyoruz ki insan hücresinde 23 çift kromozom bulunuyor. Bu bölünme sırasında sadece ben 2 çifti alacağım. Bunlardan birincisi 20. kromozom metasentrik olarak tarif ettiğimiz. Diğeri ise 21. kromozom akrosentrik kromozomumuz. Neden 21'i seçtiğimi gelirsek buradan biliyorsunuz ayrılmama olayından Down sendromuna bağlayacağımız için bu örneği seçtim. Bildiğiniz gibi normal bir mayoz ana hücresinde durum bu şekildedir. Yani iki çift şeklinde bulunur kardeş kromatitlerimiz. Peki mayoz bölünmeye gireceğinde hep klasik orta okuldan beri söyleriz. Genetik materyal 2 katına çıkmaktadır. Peki 2 katına çıkaralım bunu. Hop, gördüğünüz gibi 21 için yaptık. Ve 20. kromozom için de 2 katına çıkardık. Peki ya biliyorsunuz ki mayoz 1 ve mayoz 2 aşamaları mevcut. Mayoz 1'de ne diyoruz hep? Homolog kromozomlar birbirinden ayrılıyor. Mayoz 2'de de ise kardeş kromatitler birbirinden ayrılıyor. Ayrılma sırasında nedir? Eşit bir şekilde hücrelere dağılır ve en sonunda da en sayıda gamet hücrelerimiz mevcut olur. Peki şimdi 21. kromozomda ilk aşamada mayoz 1'de homolog kromozomlar ayrılmasın. Bu nasıl bir aşama izleyecek? Hep birlikte bunu görelim. 20. kromozomda bir sıkıntı olmayacak. Normal bir ayrılma süresine girecek ve gördüğünüz gibi bu şekilde iki hücreye ayrılacak. Dedik ki homolog kromozomlar birbirinden ayrılmayacak ve ne olacak? Bunların hepsi bir hücreye gitmiş olacak. Burada ne oldu? 21 açısından herhangi bir örnek bulunmadı. Peki burada ne oldu? Hepsi buraya geldi. Şimdi mayoz 2'ye geçelim ve ayrılmaya devam edelim. Yine 20 üzerinde herhangi bir ayrılma söz konusu olmayacak ve hücrelere dağılacak. Bu hücre içerisinde de geçerli olacak ve ne yapacak? Dağılacak. Peki bu az önce ayrılmama söz konusu. Burada herhangi bir sorun olmasın ve ayrılma şeklinde gitsin. Gametlere ayrıldı diyelim. En sonunda oluşan gametler açısından bakarsak ne oldu? 21 açısından eksik. 21 açısından eksik. Burada 21 açısından 2 gametli de fazlalık var. Biz bunları isimlendirirken bu duruma monozomi, bu duruma da trizomi diyeceğiz. Neyden sonra? Döllenmeden sonra, yani zigot oluştuğunda. Diyelim ki sağlıklı bir yumurta veya spermle bu hücrelerimiz döllenecek. Örneğin bunu döllediğimizde ne olacak? Şimdi bakacak olursak 20 açısından normal, herhangi bir durum anormal bir durum söz konusu değil. 21 açısından baktığımızda 1, 2, 3 çift görürsünüz. İşte biz buna trizomi 21 diyoruz. Diğer bir adıyla halk arasında da bilinen Down sendromuna sebebiyet veren durum. Aynı gametimiz bu değil de bu döllenseydi ne olacaktı? Yine aynı şekilde 20 açısından herhangi bir problem yokken 21 açısından yine 3 çift bulunacaktı. Diyelim ki bu döllendi. Bu sefer ne yapıyoruz? Yine 20 açısından bir sıkıntı yokken 21'de sadece bir tane bulunuyor. Biz de bunu monozomi olarak adlandırıyoruz. Yani bir çifti eksik. Aynı şekilde bu da döllense bu şekilde oluşuyor. Gördüğünüz gibi homolog kromozomların ayrılmaması durumunda sağlıklı diye tabir ettiğimiz bir gametin oluşma şansı yok. Her halükarda %50 monozomi, %50 trizomi durumu mevcut olacak.
Tekrar en başa dönelim. Gördüğünüz gibi yine mayoz ana hücremiz bu şekilde olsun. Tekrar ne yapalım? Bölünmeye gireceği için genetik materyalini 2 katına çıkarıyoruz. Ve 20. kromozom içinde çıkardık. Şimdi mayoz 1'e girerken herhangi bir problem olmasın. Normal seyrinde ayrılarak girsinler. Gördüğünüz gibi ayrıldı. Mayoz 1 sonucunda oluşan hücrelerde bir sıkıntı oldu mu? Hayır. Bizde amacımız buydu. Mayoz 2'de ayrılmama yapacağız. Yani kardeş kromatitler ayrılmayacak. Onu da yine burada yapalım. Normal 20. kromozomumuz ayrıldı. 21 içerisinde dedik ki ayrılmasın. Bu şekilde gitsin. Bu gamet için söylüyoruz. Yine bu hücre içerisinde de ayrıldığını farz edelim. Yani şurada ayrılmama söz konusu olurken burada ayrılma söz konusu oldu. Gördüğünüz gibi yine farklı miktarlarda bir dağılma söz konusu oldu. Yine bunun döllenmesi sonucunda oluşan zigota bakalım. Yine diğer şeyden gelen kromozomlarımızı koyuyoruz. Bakın tekrar okuduğumuzda ne oluyor? 20 açısından herhangi bir problem yok. Ama 21 açısından ne oldu yine? 3 çift buraya geldi mi? Evet geldi. Yani trizomi 21 oldu. Eğer ki dölleme bu gamet üzerinden olursa bu sefer ne oldu? 20 yine normal. 21 açısından eksiklik yani monozomi durumu söz konusu oldu. Eğer ki bu iki gametten birinin döllerse şurada gördüğünüz gibi 20 açısından normal, 21 açısından normal. Yine bunu da döllerse aynı şekilde. Yani ne oldu? %50 ihtimalle sağlıklı diye tabir ettiğimiz gametlerin oluşma ihtimali oluştu. Yani önemli olan nokta şu. Eğer ki homolog kromozomlarda ayrılmama söz konusu olursa sağlıklı bir gamet oluşamaz. Kardeş kromatitlerde bir ayrılmama söz konusu olduğunda yüzdelik ihtimalle sağlıklı gamet oluşması ihtimali mevcut. Burası önemli çünkü lisans öğrencilerimize de her zaman sorunun sorulduğu bir noktadır bu. Çünkü gözlerinde canlandıramadıkları için homolog ayrılmada mı yoksa kardeş kromatitlerde mi ayrılmama durumunda sağlıklı veya sağlıksız oluşma durumunu kavrayamazlar. O yüzden bu önemli. Dediğimiz gibi gametler bu şekilde dağılıyor. Kısaca da Down sendromunun sebeplerinden bahsedersek %80 oranında yaklaşık olarak maternal kaynaklı bir sıkıntı mevcuttur. İleri yaş, diğer faktörler, genetik faktörler gibi. Bugünlük de bu kadar. Bir sonraki derste translokasyonlu bir kromozom üzerinde ayrılmama olayı ve alternatiflerini göreceğimiz için bu oyun hamuruyla renklendirme yaptık. Çünkü diyebilirsiniz ya bu mayoz klasik bildiğimiz, bunda herhangi bir zorluk mevcut değil ama sonraki videoda göreceksiniz. Renklendirmenin ve canlandırmanın daha akılda kaldığını anlayacaksınız. Oyun hamurları ile yaptığımız simülasyonda da gördüğünüz gibi mayozdaki ayrılma ve ayrılmama olayları çok önem arz ediyor. Özellikle Down sendromu 21. kromozomu tercih ettim. Çünkü Down sendromunu biraz ön plana çıkarmak istedim. Çünkü görülme sıklığı çok fazla. Peki diğer kromozomlarda bu gerçekleşmiyor mu? Tabii ki de gerçekleşiyor. Ona ayrıca şimdi değineceğim ama ilk başta peki biz bu nasıl söyleyelim, oyun hamurlarıyla yaptığımız simülasyonu gerçek süreçte nasıl takip edebiliriz? Bunu da sitogenetik içerisinde karotip analiziyle yapıyoruz. Kısacası bundan bahsedecek olursak bölünmeye giden hücreleri metafaz evresinde bölünmeyi durduruyoruz ve kromozomları şurada gördüğünüz gibi sınıflandırıyoruz, yerleştiriyoruz ve sayımını yaparak bunu gözlemliyoruz. Önümüzdeki haftalarda bununla ilgili daha detaylı bir video hazırlayacağız ama kısaca şöyle bakacak olursak örneğin şu Down sendromunun karotip analizi ve gördüğünüz gibi 3 tane 21 görüyorsunuz. Trizomi 21 yani Down sendromu. Diğer örneklere bakacak olursak örneğin Patau sendromu çok daha klinik olarak ağır seyreden bir sendrom. Bunda da göreceğiniz gibi kromozom 13'te bir
trizomi durumu mevcut. Yani yine bir ayrılmama sonucu trizomi gerçekleşmiş. Diğer bir sendrom, Edwards sendromu dediğimiz vakalar mevcut. Bunda da burada biraz küçük görünmüş ama kromozom 18'de bir ayrılmama söz konusu. Bu da trizomi 18 olarak adlandırılıyor ve Edwards sendromu olarak karşımıza çıkıyor. Cinsiyet kromozomları üzerinde de bu ayrılmama olayları gözlemlenebilir. Örneğin X sendromunda şurada gördüğünüz gibi Y kromozomu yok ve X'ten de bir tane var. Yani burada bir ayrılmama söz konusu olmuş ve monozomi durumu gerçekleşmiş ve buna da monozomi X diyebiliriz. Sendromik ismi olarak da Turner sendromu olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu cinsiyet kromozomları üzerinde trizomi olabilir mi? Evet, o da olabilir. Şurada gördüğünüz gibi 2 tane X var ve bir tane de Y var. Normalde ya XX olacak ya XY olması gerekiyor. Ve bu da yine trizomi olarak karşımıza çıkıyor. Özel isimlendirme olarak da Klinefelter sendromu olarak karşımıza çıkmakta. Bir diğer başka bir örnekte triple X sendromu dediğimiz X kromozomundan 3 tane olması, yani trizomi X. Bu da özel ismiyle Triple X. Özellikle bunu ülkemizde liselerde süper dişi olarak adlandırılan bir durum. Neden böyle bir isimlendirilmesi var bilmiyorum ama bu da bir ayrılmamaya örnek olabilir. Bugünlük bu kadar. Umarım faydalı olmuştur bu videoda. Tekrar görüşmek üzere. Gelecekteki videoda daha translokasyonlara gireceğimiz için bunun mentalitesinin oturması çok daha önemli. Sağlıkla kalın, iyi günler.